Herkese merhaba, tünaydın, mutlu günler, bir güneş tutulması gününden herkese selamlar. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Huzurunuz, keyfiniz, neşeniz, sağlığınız, maddi durumunuz, aile içindeki ilişkileriniz, hayatta sizi ayakta tutan, size güç veren, tutunduğunuz her şey sizin kadar güçlü ve sevgi dolu olsun. Kendimi alkışlıyorum. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet, bir sürpriz yayın. Çok erken uyandım. Dedim ki şöyle bir içimden geldiği gibi bir güneş tutulması yayını yapalım. Çok yaptım. Haftalık burç yorumlarında bu hafta izlediniz. Çok kişi izlememiş. Gerçi çok izlenmemiş. Neden bilmiyorum. Çok arkadaş paylaştı. Artık hepiniz biliyorsunuz belki ondan. Ekim ayı burç yorumlarında anlattım az çok. Şimdi bugün de şöyle bir genel konuşalım istedim. Bir de bu güneş tutulmasının tam bu gece saat 21.49'da ay ve güneş kavuşuyor ve halkalı güneş tutulması meydana geliyor arkadaşlar. Bu yayında aslında notlarını aldığım ama bir türlü size fırsat bulup da o yayınlarda söyleyemedim. Yeri zamanı değildi. Yıl var, bazı yıllar var önemli. Onlardan bahsedeceğim. Malum tabii herkes danışmanlık alamıyor, herkes doğum haritasına baktıramıyor. O yüzden de hani böyle size de böyle bir hem moral olsun, hem motivasyon olsun ve hayatımızda her şeyin de böyle çok kötüye gittiğini, işte çok karamsar olduğumuz, zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte aslında çok da güzel şeyler olacağının müjdesini de vermek istedim açıkçası. Evet sevgili arkadaşlar, bu gece güneş tutulması gerçekleşiyor ve bugün gün boyu etkili. Aslında önümüzdeki 15 gün çok güçlü etkili olacak. Ondan sonra yavaş yavaş zaman geçtikçe etkileri azalacak. Ama süreç olarak baktığımızda aslında 6 ay, normalde güneş tutulması etkileri 1 yıldır. Ay tutulması etkileri 6 ay sürer. Normal mesela yeni ay etkileri yaklaşık yine onlar da 1 ay sürer. Dolunay etkileri de 15 gün sürer. Ama ay ve güneş tutulmaların etkileri evet 1 yıl, hatta bazen de mesela eski astrologlar şöyle dermiş. Güneş tutulması kaç dakika veya kaç saat sürerse etkileri de o kadar sürermiş. Bu güneş tutulması 3 saat sürecek. Dolayısıyla da eski astrologların dediğine bakarsak 3 yıl etkileri sürecek demek. Tabii ki geçmişe de baktığımızda, tarihlere baktığımızda aslında bir bakıma da doğru. Neden? Gökyüzünde bu ağır dediğimiz, dış gezegenler dediğimiz böyle ağır ilerleyen gezegenler çok uzun süre biliyorsunuz belli burçlarda kalıyorlar. Mesela örnek göstereyim. Şu anda önümüzde en yakın burç değiştirecek ve en ağır gezegen Neptün. Neptün mesela önümüzde 2025'e girdikten sonra Koç burcuna geçecek ve çok uzun yıllardır, yaklaşık 20 yıldır Neptün Koç burcundaydı. Ondan sonra mesela Uranüs burç değiştirecek. Uranüs de Boğa burcunda biliyorsunuz. Uranüs İkizler burcuna geçecek. Bu güneş tutulmalarının etkilerini aslında böyle değiştiren etkilere sahip olabilirler. Olmuşlar da tarihte. Şimdi arkadaşlar bu akşam yaşayacağımız 10 derece Terazi burcundaki güneş tutulmasının bir önceki yıllara göre şöyle size söylemek istiyorum. Mesela 26 Aralık 2004 yılına işaret ediyor. Bu güneş tutulmasının tarihi değil. Bu özel bir araştırma yaptım. O kadar detay tabii vermeyeyim şimdi. Sürecinde yani 26 Aralık 2004 yılında hayatımızda yeni bir evre, yeni bir dönem başladı. Şimdi o dönem, o evrede yine şu an içinden geçtiğimiz süreci aslında çok yakın etkileri olan, birebir benzeyen bir evreydi. Şimdi hayatlarınızı düşünün. O dönemde 2004 yılında işte belli bir yaşta olanlar tabii ki bunu bilirler. Mutlaka hayatınızda çok önemli bir döngü yaşamışsınızdır ki özellikle giriş zamanları etkilidir. O yüzden tam tarih verdim. 26 Aralık 2024'ü. O dönemde
hayatınızda ya yeni bir kariyere başlamışsınızdır, ya bir yeni ilişki olmuştur, ya da şöyle, genellikle de şöyle olur. Bir hayatında bir sonlanma yaşarsın. Güneş tutulmasında mutlaka bir sonlanma olur. Bir bitiş olur. İşte mesela örnek göstereyim size. Eğitimini tamamlayabilirsin ve çalışma hayatına geçebilirsin. Veya kariyerinde çok önemli bir pozisyona geçersin. İşte kariyer veya akademik konularla ilgili önemli bir gelişme yaşamışsındır. Çünkü terazi aksında yaşanan özellikleri sayıyorum. Evliliklerle, ortaklıklarla, hakla, adaletle, hukukla, bürokrasi, demokrasi gibi kavramlarla çok ilgilidir. Yasalarla da ilgilidir ve dünya üzerindeki savaşları da çok ilgilendiriyor. Çünkü terazi nedir arkadaşlar? Anlaşma, uzlaşma, dengede kalma. Bunları bir kenara bırakarak ben daha çok kişisel hayatlarımıza yeniden dönüyorum. Mesela ne olmuştur? Çok önemli bir farkındalık yaşamışsındır. İşte hayatında öyle bir süre yaşamışsındır ki bir hastalık atlatmışsındır mesela. Bazı krizler gelmiştir hayatına ve artık onların bittiği, bir sonlanma yaşadığın ve yeni bir uyanış yaşadığın zamandır. Birçoğumuz için aslında bir ilişkidir. Belli yaş grupları için, hani bu zamanı hatırlayanlar için, o dönemde çocuk değil de daha genç yaşlarda olanlar için söylüyorum. Çünkü diğer arkadaşlar şu an tabii onu hatırlamayabilir. Ama annenizin, babanızın veya ailenizin veya mesela sosyal ilişkileri, biraz tarihi, biraz Google'da ararsanız da o tarihlerde neler olduğunu da yine görebilirsiniz. Bir diğeri arkadaşlar, bir diğer döngüsü bu olayın, şu an bugün yaşayacağımız tutulma ile ilgili ve bundan sonraki süreçle ilgili söylüyorum. 19 Şubat 2014. Yine bu tutulmaya ait, yani bu önümüzde bugünden itibaren yaşayacağımız bu 6 aya ait çok önemli bir tarih. Bu dönemde genellikle yine yaşamımızı köklü şekilde değiştirme niyetine girmişizdir. Aslında niyet önemli ama tutulmaların şöyle de bir özelliği var, dönemlerin. Bir şeylerin bitip bir şeylerin aslında zamanının geldiğini işaret ediyor. Yani hayat bize işte her şeyi yaşatıyor. Hayatta olmaz dediğimiz her şey olabiliyor. Bunu da mı yaşayacaktık, bunu da mı görecektik dediğimiz her şeyi yaşatıyor ve ondan sonra yeni bir evreye geçiyoruz. Yine bu da 19 Şubat 2024 çok önemli bir zaman dilimi. En yakın tarihe geliyorum arkadaşlar. Bu da 18 Temmuz 2024. Bu yine en yakın tarih. Mesela bu tarihte yine hayatımıza giren bir evre. İşte bu önümüzdeki 6 ay içerisinde artık yavaş yavaş bitiyor, tamamlanıyor, sonlanıyor. Yani 2004'ten bugüne geldiğimizde 2024'e kadar yaklaşık işte 20 sene, işte tam da bir döngü aslında 18 ila 20 sene arasında gerçekleşiyor. Bu tarihler arasındaki, yani size ipucu olacak kadersel gelişmeler yaşarsınız. Şimdi uyanma dedim, adeta bir şok yaşarsın mesela. Şimdi ayın fazı halkalı tutulmada, ayın fazı karanlık ama bu halkalı tutulma olduğu için güneş halka şeklinde ışığını yansıtıyor. Yani tamamıyla karanlık değil, orada bir umut var demektir bu. Bir ışık var demektir. Tabii bu coğrafi olarak baktığımızda da bölgelere bunu ayırırız biz. Hangi bölgeden, dünyanın neresinden izlenebiliyor? O gölgesi, hani güneşin ışığı olmuyor, sadece gölgeyi görüyoruz ya, dünyanın hangi kısmına düşüyorsa o bölge, o coğrafi konum daha çok etki alıyor tutulmadan. Dolayısıyla mesela doğum haritamızı da bir dünya gibi düşünün. Yuvarlak şöyle bir horoskop ve o tutulma bizim o horoskopumuzda nereye denk geliyorsa işte o alanda bu yaşam şartlarımızı, işte hayati fonksiyonlarımızı, yaşam kalitemizi etkileyen konular doğum haritamızda o alanı işaret ediyor ve o alanda bir takım uyanmalar. Şimdi ay ve güneş kavuştuğunda ışığı yok. Ve bizim için gökyüzündeki en önemli, astrolojideki
ışıklar dediğimiz zaten ay ve güneştir. Temel iki unsurdur. Bunlar hayatımızda en az doğum haritasından bahsediyorum. Işığı nereye düşüyorsa aslında en çok belki kadersel olarak mücadele alanı o alana denk gelir. O yüzden de biz hep deriz ki tamam işte tutulma oluyor şimdi. Umut vadeden yanları var, zorlu koşulları da var ama sizin kendi doğum haritanızda nasıl bir şekil alıyor? Nerelere temas ediyor? Destek nereden geliyor? İyicil etkiler veriyor mu? Yine temel yapı taşları dediğimiz haritamızda çok önemli büyük jenerasyon gezegenlerine etki yapıyor mu? Bu kadersel değişik, köklü diyoruz mesela, köklü değişim. Ne kadar köklü? Yani bunların hepsinin cevabı işte o alanda meydana geliyor. Sevgili arkadaşlar, biraz böyle anlayabileceğimiz şekilde soyut bir şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. Ve tabii burada şimdi burçlar, işte zodyaktaki Koç burcundan işte Balık burcuna kadar olan etkiler güçlü. Çok güçlü. Bütün aslında çok az bir kısma diyeyim size zor etkiler verecek. Bana kalırsa, çünkü Jüpiter'in bu tutulmaya güzel etkileri var. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde gökyüzünde çok güzel su üçgenleri meydana gelecek. Aynı zamanda bizim şans gezegeni dediğimiz Jüpiter'in yine Güneş'le çok şanslı etkileri meydana gelecek. Bunlar Ekim ayı burç yorumlarında burç hepinize anlattım. Oradan izleyin. İzlemeyen arkadaşlar mutlaka. Üstelik de 30 Eylül 2 Ekim haftalık burç yorumlarında da yine bahsettim. Genel etkileri bu şekilde olacak. Ama en çok yani en güzel etki ya da en güçlü etkiyi burada yine özetleyeyim size. Tabii ki başta terazi burçları alıyor bilhassa. Hemen Koç burcu karşısında terazi, Koç en güçlü etkiyi, birinci etkiyi alanlar. Bu arada tüm terazi burçlarının da doğum gününü kutluyorum. Hele bugün, bugünlerde 5 gün önce 5 gün sonra doğum günü olan bir teraziyseniz şuradan kesin söyleyebilirim ki %100 hayatınızda çok önemli bir değişim, bir yenilik sizi bekliyor. Sadece bu dönem değil, bir yıl. Tabii ki diğer önemli olan Oğlak burçlarımız gerçekten çok önemli etki alıyorlar ve hemen karşısındaki Yengeç burçları. Oğlak, Yengeç, Terazi, Koç bu tutumun başrol oyuncuları arkadaşlar. Şimdi güzel etki, bakın hepsinin çok güzel etkileri var. Çünkü senin doğum haritanda Koç'ta olsan, Oğlak'ta olsan, Terazi'de olsan vesaire, eğer Yengeç burcunda, Akrep burcunda, Balık burcunda çok yerleşimi varsa süper bir yenilik, harika bir evlilik, harika bir tanışma, mükemmel bir kariyer, birdenbire bir para kazanma, çok büyük bir aşk getirebilir. Bu hepimiz için geçerli bu arada. Yani su elementi güçlü haritalar buradan bomba gibi güzel etkiler alacaklar. Diğer bir yandan hava elementi, teraziler, ikizler, kovalar çok şanslısınız gerçekten bu tutulmada. Ve yine eğer doğum haritanızda, herkes için söylüyorum arkadaşlar, bunu sakın bir burç için algılamayın. Bir hava üçgeniniz varsa ikizler, kova, terazi aksında. Şimdi bu ay bunlar da aktif. Ve bu tutulma 10 derece. Üstelik Jüpiter'den de destek aldığını söylüyorum sizlere. Derece olarak uzak olabilir ama alıyor. Merküryen etkileri de var. Ne getirir abi? Bize korkunç güzel bir kafa çalışması getirir. Ve etrafınızda beliren ani insanlar, toplum içine karışma, tanınma, çok faydalı insanlarla tanışma mesela, bu kariyerinde çok iyi fırsatlar getirebilir, işini değiştirebilirsin. Ve tabii ki yine burada aşk da getirir, çocuk getirir. En önemlisi ama kesinlikle kişinin mental yapısında bugüne kadar göremediğim, yani o kadar basit ki bazı şeyler arkadaşlar, çok basit. Ve biz bazen basit şeyleri atlıyoruz. Basit dediğimiz, zaten onu ben biliyorum dediğimiz şeyleri aslında belki de farkında değil, yapmıyoruz, uygulamıyoruz. İşte bunları görmemizi sağlar. Ya deli gibi çalışmışsındır, tamam mı?
deli gibi çalışmışsın, hayatını vermişsindir veya çok büyük emek vermişsindir bir ilişkiye. Hayatında işte sağlığını korumak için, mesela sağlıklı bedene sahip olmak için minicik bir düşünce, bir laf, bir kelime. Her neyse bir an gelir, bakın bir an diyorum. O bir anda o koskoca 20 yılın sorusunun cevabı çat diye önüne düşer. İşte bu hayatında bambaşka bir yöne gitmeni gösterir. Koskocaman kapılar açar. Ve o kapı dediğin aslında senin içinde, beyninde, kalbinde açılıyor o kapı. Zaten olay da biziz. Bize bizden başkası kimse çare olamıyor bildiğiniz gibi. İşte tutulmaların böyle bu kadar çok güçlü etkisi var. Diğer yandan arkadaşlar bakalım, ben şimdi haritamı açayım bir daha. Öncü burçları, hava burçlarını, işte akrep, balık, yengeç burçlarını söyledik. Mesela bu tutulmanın yine çok önemli etkiler vereceği burçlar arasında, yani aslanlar diyebilirim, yaylar, ateş elementi olarak gerçekten çok büyük destek alırlar. Şimdi yaylar alırlar, İkizler burcundaki terazi burcun Jüpiter'den dolayı. İşte aslanlar alırlar. Nereden? Düğümler şu an Koç ve terazi aksında hayattaki rehber olacak onlara, kişileri, hayatlarına girecek sürpriz gelişmeleri bulurlar. Kişileri bulurlar. Hayatının anlamını fark edebilir. Diğer yandan mesela boğaları söyleyelim arkadaşlar. Boğalar ve başaklar. Bunlar için, yani bu burçlar için zaten boğaların yönetici gezegeni Venüs. Ve bu güçlü etkiler, hani balık burcundaki su elementi çok yarıyor boğa burçlarına. Bakın, ilişkilerde aşk getirir. İkizlere de getirir, boğaya da getirir bu arada. Mesela başaklara zaten yönetici gezegeni. Parasal konularda çok önemli gelişmeler yaşayacaklar. Size para getirir gerçekten. Kovalarla zaten ikizleri, terazileri söyledik. Yani genel olarak ben şöyle bir özetlemek istedim. Hepimizin, yani 12 burcunda gerçekten hayatına şöyle ışık tutacak gelişmeler getirecek. Ama tabii dikkat edeceğiz. Neye edeceğiz arkadaşlar? Mars burada önemli bir yerleşimde ve bu tutulmaya direkt dik açı yapıyor. Mars, Merkür genellikle olduğu zamanlar işin içerisinde güney düğüm var. Şimdi Mars yengeçte, aslında bu tutkuyla bağlı olduğumuz aile dinamikleridir. Sahip olma, korunma, aidiyet duygusu. Ve Mars yengeçte burada korumaya çalışırken, bakın savaşları o yüzden tetikliyor. Mesela şu anda ne oldu? İsrail, İran birbirlerine güm güm vuruyorlar. Zaten hani olacak gibi bir şeydi ama çıktı çıkardılar en son. Neyse, ani yapılan refleksle koruma, kendini korumak için ani bir refleks gösterme. Diğer yandan burada nasıl anlatayım? Venüs'te de üçgeni olacak. Bu da yine ilişkiyi de işaret ediyor. Parayı da işaret ediyor. Ama bir de şu var arkadaşlar. Bakın, bu tutulma terazi burcunda. Venüsyen etkileri de var. Venüs'ü kim yönetiyor? Mars yönetiyor değil mi? Mars nerede? Yengeç burcunda. Şimdi böyle bir matematik yaptığımızda terazi, akrep, para, ilişki ve para, ilişki ve maddi çıkarlar, biraz menfaate yönelik ilişkiler, bir umut bağlayıp işte bir ilişki başlar ama onun altında aslında maddi, manevi yönden böyle maddi kaynaklar vardır. Diğer taraftan bu zaman tabii ki bu kriz de getirebilir. Yani getirebilir değil, getirir. Mars etkisi var. Genellikle de hani böyle etkileri de var. Bunlara dikkat edin. Herkes böyle etki almaz. Yani şimdi ben bir ilişki yaşayacağım, birine tanışacağım. Eyvah, benim menfaat için mi diye de düşünebilirsiniz. Olmaya da bilir bu arada. Bunlar kişinin doğum haritası ile ilgili sevgili arkadaşlar. Bir de kendi doğum haritandaki etkilerin, yani yerleşimlerin de senin sevgi dilini, nasıl düşündüğünü, hayata nasıl, hangi pencereden baktığını, aklını, mantığını nasıl kullandığına da bağlı.
Bunun kısaca adı farkındalık aslında. Hani farkındalık dediğim şey, farkında olursan dünyanın en kötü haritasına sahip olursan da mesela, iyi ellerde ehlileştirirsen, güzel bir ortamda yetişirsen mesela, o kişinin hem kaderini değiştiren, biraz karakter ne de olsa kalıyor da ama mutlaka etkisi oluyor gibi, böyle anlatıp hani sohbet şeklinde anlatarak anlatmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar, mesela bu tutulmanın etkilerinin özellikle çok kadersel etkileri tabii ki var. Mesela aniden karşınıza çıkan, aniden konuştuğunuz, benim şu anda yaptığım bu spontan yayın, senin şu an arkadaşım izlemen, denk gelmen illaki tesadüf değil yani. Bugün diyelim ki biriyle tanıştın. Bugün aklına bir şey geldi. Bugün hayatına bir şey girdi. Bugün derken tam tutulma günlerini söylüyorum ama özellikle bugün tabii çok önemli. Gerçekten orada bir ilişki başlayacaktır. Mutlaka uzun süren bir birliktelik başlayacaktır. Bu senin kaderini çok etkileyecektir. Oradan kaçmak yerine oraya aslında gitmek gerekir. Neden? Git diyorum, bakın. Güney düğümü bırak. Sizi yormuş şeyler, artık denenmiş şeyleri bir daha denemeyin arkadaşlar. Yani çok basit yani, 2 daha 4. Bu astroloji bilmeye de gerek yok ama eğer biraz da astroloji biliyorsan, biraz da matematik hesabı yapıyorsan, biraz da böyle işte 2004 yılından 2014, 2023 ve 24 yıllarından, böyle biraz önce bahsettiğim tarihlerden de yola çıkarsan, zaten demek ki abicim, ablacım, kardeşim, güzel arkadaşım, bu sana yaramamış. Bu olmamış. Gerek yok. Kendini daha fazla yorma. Oradan go. Yeni olana yüzün dön. Geçmişte kendinizi yeteri kadar yorduysanız, hayat çok kısa, çok çabuk geçiyor. Doğru anda doğru kararlar vermek, vazgeçebilmeyi bilmek, bizim hayatımızı aslında güzelleştiren, iç huzurumuzu sağlayan, belki maddi manevi, çok klasik, klişe bir cümle ama manevi olarak özellikle buradaki büyümeyi sağlarsan, maddi olarak zaten hiçbir kaygı yaşamazsın bundan sonra diyorum. Evet, sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Böyle bir merhaba demek istedim sizlere. İnşallah çok güzel bir tutulma geçirirsiniz. Bu arada beni ilk kez dinleyen arkadaşlar, tabii kendimizi tanıtalım. Deniz Altın Astroloji kanalındasınız. Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun ve tabii ki kanalıma lütfen abone olup destek olmayı, yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Mesela bu video önemli bir video. Bence açıklayıcı da olduğunu düşünüyorum. Paylaşın diyorum ve öpüyorum hepinize. Hoşça kalın.